İşte kilo fazlası. Abi yiyorlar, durmadan yiyorlar işte. Yani bunu yiyenler bunlar kilo alacak doğal olarak. Ama kilo almak kanser nedeni midir onu bilmiyor. Çünkü bu kurguyu kuran Amerika Birleşik Devletleri. 10 küsur senede ben tıp olarak hiçbir şey bilmediğimize kesin kanaat getirdim. Kanseri önleyen meyveler nelerdir? Abi öyle bir şey yok. Kanseri önleyen meyve diye bir şey yok. Hani insanlar meyve yemeyi genellikle sağlıklı olarak kabul ederler ama ben size mesela dramatik örneklerini vereyim. Bu örnekleri vermek gerekiyor. Bizim yönetim kuruluna bir portakal soymuşlar. Birer dilim yemişler. 3 büyük adam zehirlendi. Portakal adli tıbba gitti. Adı bilinen, çok iyi bilinen marketlerden birinden alınmış. Ve 20 çeşit tarım ilacı çıktı. İçinde ve dışında. Şimdi bir anne çocuğuna ben bu portakaldan 2-3 tane sıkayım sabah bir bardak portakal suyu içmiş olsun derse ciddi anlamda kimyasal içiriyor demektir. Bir genç başka çocuk geldi. Hiç tanımıyorum. Elinde fotoğrafı var. Öbür hasta olan çocuğun böyle gösterdi. Bu var ya bu dedi. Öldü dedi. Bu ne demek biliyor musun? Ben seni birazdan öldürebilirim. İnsanların ruhunda da kanser olabilir. Yani sürekli beni aldatacak mı? Sürekli bir şey yapacak mı? Arkamdan iş kazıklayacak mı? Sürekli bu düşünce içinde olmak ruh kanseri. Yakın zamanda bir arkadaşımız için hesaplamaya çalıştık. Yani hepsi kendine geliyorsa zaten günlük kazancı 300 binin üstünde. Hepsi kendine geliyorsa. Hadi dedik sisteme dağıtsın falan ama 100 binin altına da inmez bu. 100 bin günlük kazançtan ayda 2 milyonun altına düşmez. Mümkünatı yok. Erken teşhis hayat kurtarır mı? Hayır. Hiç alakası yok. Patates kızartması gibi yağlı yiyecekler kanser yapar mı? Patates kızartmasını kimse elimden alamaz. Hakkıyla pişirilmiş bir patates kızartması gibi yemek yoktur. Net söylüyorum. Yavuz Dizdar kimdir? Doktor. Vallahi ben de bilmiyorum efendim. Uzun süre düşündüm. Bir yere kadar doktor olduğumu düşünüyordum. Daha sonrasında bir takım olaylar vesilesiyle aslında olduğumdan farklı biri olabileceğime kanaat getirdim. Sonra arayışına girdim. Halihazırda saptanmış, bilinmiş bir durum yoktur. Ben sonuçta hayatı anlamaya çalışan, var olup biteni yorumlamaya çalışan biriyim. Benden içeri başka birisi vardır ama Yavuz Dizdar'ın mevcut dış görünüşü doktordur. Televizyon kanallarında genellikle ona beslenme konusunda sorular sorulur. Benim şahsi olarak bu konuda tasam, engelim yoktur. Ama insanlar ne sorarlarsa, ne isterlerse bildiğim kadarını yanıtlamakla yükümlüyümdür. 88'de mezun oldum. Aşağı yukarı dolayısıyla ne etmiş oluyor? Epey bir zaman etmiş oluyor. 35 küsur falan, 40 yıl falan gibi artık gidiyoruz aslında. Mecburi hizmet sonrasında 3 yıl farmakoloji yaptım. İnsanlar bunu daha az bilirler. Sonra Çapa'ya girdim. Tekrar sınavla radyasyon onkolojisine geçtim. Niye? Çünkü kanser bölümü ilgimi çekti. Kanser bölümü o sırada ailevi nedenlerden ötürü biraz daha böyle hani merakımdı ama bir de meydan okuma merakı vardır insanın. Ne meydan okuma derken hani umutsuz bir hastalığa bir çözüm bulabilir miyiz? İşte olmamış, açıklanamamış bir meseleyi açıklayabilir miyiz? Ben o nedenle de biraz tercih ettim. Hani daha kolay böyle para da getiren bir bölüm olabilirdi. Kanser ne demek? Kontrolsüz hücre çoğalması ama insanların ruhunda da kanser olabilir. Ruh kanseri denen de bir şey vardır. Sürekli bir yerimden bir şey çıkacak diye kuruntuya düşmek mesela kanserin ruh kanseri versiyonudur. Üstelik insanlar bunu başka şekillerde de yaparlar. Sadece kansere bir yerden bir şey çıkacağını beklemek olayı ciddi anlamda bir ruh kanseridir. Yani sürekli beni aldatacak mı, sürekli bir şey yapacak mı, arkamdan iş kazıklayacak mı, sürekli bu düşünce içinde olmak ruh kanseri diyor. Dolayısıyla kanser aslında bu. Bir hücrenin kendinin ne olduğunu bilememesi. Aslında bilse normal hücreye dönüşecek. O hücre havadan ya da başka yerden bulaşarak gelmiyor. Sizin hücreniz yüne. Ama kanserleşme süreci onun etrafındaki örüntünün bozulmasından meydana geliyor. Yani kanser dediğiniz zaman kontrolsüz hücre çoğalması değil. Etrafında onu o şekilde tutan örüntünün hasar görmesi. Bir şey içine konulduğu neyse onun şeklini alır. Bir insanı nasıl yetiştirirseniz öyle çıkar. Hücreyi de doğru şekilde yetiştirirseniz kanser olmaz. Ama hücrenin etrafındaki çatıyı ister kimyasallarla, ister pestisit, ister herbisit, ister çevre kirliliği ya da gıdanın kötüleşmesi, riba ne derseniz deyin bozarsanız eğer o zaman hücre tabii ki kontrolden çıkar.
Biz buna kanser adını veriyoruz. Ama bunun tedavisi de kemoterapiyle onu ezeriz, yok ederiz değildir. Çünkü o şekilde davranışla da bir şey ortaya kaldıramazsınız. Bugüne kadar hiç kimse bir diğerini, farkındaysanız, ikna yoluyla gideceksiniz. Yani onun sizin iyi hücreniz olması gerektiği konusunda ikna edilmesi halinde kanser ortadan kalkar. Ama gerekli önlemleri üretim aşamalarında geleceğiniz için alacaksınız. Kanseri önleyen meyveler nelerdir? Abi öyle bir şey yok. Kanseri önleyen meyve diye bir şey yok. Hani insanlar meyve yemeyi genellikle sağlıklı olarak kabul ederler ama ben size mesela dramatik örneklerini vereyim. Bu örnekleri vermek gerekiyor. Bizim yönetim kuruluna bir portakal soymuşlar. Birer dilim yemişler. 3 büyük adam zehirlendi. Portakal adli tıbba gitti. Adı bilinen, çok iyi bilinen marketlerden birinden alınmış. Ve 20 çeşit tarım ilacı çıktı. İçinde ve dışında. Şimdi bir anne çocuğuna ben bu portakaldan 2-3 tane sıkayım sabah bir bardak portakal suyu içmiş olsun derse ciddi anlamda kimyasal içiriyor demektir. Yani bir dilimle erişkin adam zehirleniyorsa 3 tane bütün portakalın suyuyla herhalde çocuk da biraz zehirlenecektir. Ama bu fark edilir ama fark edilmez ama lösemi olur ama olmaz. Dolayısıyla böyle meyve dediğiniz zaman o iş o kadar basit değil. İkincisi yani vitamin eşittir diyorsun meyve diyor. Ne meyvesi? O meyvenin öyle olması için olgun olması lazım. Biz meyveyi bozulmasın diye ham topluyoruz. Ya da bozulmasın diye ilaçlıyoruz. İlaçlanmış meyvenin içinde vitamin falan onlar çok eser miktarda var. Mevcut yediğiniz şeyin içerisinde ciddi anlamda bir şey olmadığı gibi üstüne bir de toksik madde alma ihtimaliniz artıyor. Dolayısıyla meyve ve kanser koruması arasında ilişki olmadığı gibi bilakis meyve yemek kanserin nedeni ne olabilir? Artırabilir olasılığını. Ha siz ben özel bahçe yaptım kendime tamam ona bir şey demem. Meyveyi yemiyorum mevsiminde mutlaka yiyin zaten diyoruz. Ya da işte bunun ben mevsiminde yapılmış marmeladını tüketiyorum. Tabii ki olabilir bu. Ama bazı meyvelerde mesela tehlikeli olabilecek düzeyde vücutta değişiklik yapıyor. Ve bunun tıpta da kötüye kullanıldığını görünce ben aklım şaştı. Yani bir meyve var ki mesela bizim ülkemizin meyvesi değil ama her türlü markette bulabilirsiniz. İnsan vücudunu çözüyor. Çözme işlemini ben tıbbi anlamda kullandım, işe yarar göründü. Ama başka alanlarda da kullanımını söylemeyeceğim. Bunu özellikle de kullandırdıklarını söylediler ki yapılan işte birebir tezat oluşturuyor. Yani insanlara aslında yanlış bir şeyi sehven ya da bilerek tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla meyve ve kanser meselesi tartışmalı bir iştir. Meyve yedim, vitamin aldım kısmı hurafedir. Öyle bir şey yok. Normalde ekmekte de vitamin vardır, başka şeylerde de. Hani meyve yemeyip sebzeyle ben geçiniyorum derseniz geçinebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Ben hayatımda meyve doğrusunu isterseniz yemiyorum. Neden yemiyorum ama? Çünkü ben abi meyveyi yemeye başladığım zaman duramıyorum. Yani 3 kilo portakal mı aldım o gün o biter. 5 kilo karpuz mu aldım? Gelir gider akşama kadar yerim abi. Sonuçta baktım yani kalori alıyorsun. Hani karpuzda çok kalori yok ama 100 gram ya bir dilimle yok. Sen 5 kilo karpuzu yersen sağlam şeker alıyorsun. Her tarafın yapış yapış oluyor zaten. Ondan sonra dedim ki sen bu işe hiç girme. İşte hafta sonu gidip de anneannemiz bir tane elma verirse o elmayı yiyorum. Onun dışında da bir eksiği olmuyor. Çünkü ama ben soğan sarımsak bol miktarda yiyorum. Öyle düşünsünler. Hastanede sözel veya fiziksel şiddetle karşılaştınız mı? Bir tane örneği vereyim. Hayli yaklaştığımız bir andı. Bir çocuk için Diyarbakır'dan telefon ettiler. Çocuk bizim hastamızmış ama ben çocuğu bilmiyorum. Ailesini de bilmiyorum. Kimseyi bilmiyorum. Oradan telefon ediyorlar. İşte böyle böyle. Gönderin gelsin dedim yani biz sonuçta bizim polikliniğe bağlı bir hasta bu sonuçta. Geldi çocuk. Çocuğa elimizden geleni yaptık ama 3 gün sonra geldi. Acile gelmiş. Orada yatmış. Bilmem ne yapmış. Sonuçta acil söylenmiş. Çünkü hakikaten çocuğun acille bir alakası yok. En sonunda ben de dedim ki kardeşim dedim sen dedim bir tane tüp al dedim. Ben tamam bunu ışınlayacağım dedim. Ama dedim pazartesiye kaldı. Cuma günü akşamüstü. Cumartesi pazar çalışılmıyor. Pazartesi sabah gelirsin dedim. Telefonumu da verdim. Bak bütün hastalara telefonu veriyorum abi. Kötüye kullananı şimdiye kadar olmadı. Olursa da söylerim zaten. Cumartesi sabah bu adam saat 7'de beni aradı. Dedi ki biz dedi sıkıştık dedi mecburen dedi. Çocuk sıkışmış. Bir yerde acile geldik dedi. Olur dedim. Ondan sonra ses çıkmadı. 4-5 gün ses çıkmayınca ben işin gidişatından emin olamadım. Ama ne oldu biliyor musun? Bir hafta 10 gün sonra falan yani olayın daha tazeyken daha bir şey yok. Ben de olayı bilmiyorum.
Bir genç başka çocuk geldi. Hiç tanımıyorum. Elinde fotoğrafı var. Öbür hasta olan çocuğun böyle gösterdi. Bu var ya bu dedi. Öldü dedi. Bu ne demek biliyor musun? Ben seni birazdan öldürebilirim demek. Şimdi bir aşiret mantığıyla düşündüğün zaman çocukla ilgilenen 2 kişi var. Peki 3 kişi var. Genellikle bir kişi var sadece. Ama diğer aşiretin evlatları da kendilerini ispat etmeye çalışıyor. Bu ispat aşamasında onlar çocuğun hastalık süreci boyunca hiçbir şeyine karışmadıkları için o ispata katılamıyorlar. Ama çocuğa bir şey olduğu zaman vay öyle mi o zaman biz bunu indiririze geliyor. Hastaya şiddet genellikle yoktur. Ama doktora şiddetin dinamiğini tutamazsınız. Yapacağınız en iyi şey halkla ilişkilerle sürekli bilgilendirmek. Yani hasta yakınını bilgilendireceğin, güven sağlayacağın bilmem ne ki hepsini yapıyorum. Ona rağmen bu dinamikte birisi gelip bu var ya bu öldü diyebilir. Bunu da bileceksiniz. Kırmızı et kanser sebebi midir? Yok. Yani kırmızı etin kanserle ilişkilendirilmesi yok. Üretim biçimine bağlı. Şimdi bu bilgilerin hepsini adamlar bize Cumhurlop Amerikan verisinden aktarıyor. Oğlum diyorsun orası Amerika. Orada ineklerin ensesinin altına pelet yerleştiriyorlar. Bildiğin hani bize şimdi kediye köpeğe şey yapacaksınız diye tutturdular ya o zımbırtılardan takılacak diye tutturdular. Geçen yılın sonuna kadar yapılacak bu işte çiplenecek bunlar. Abi orada hormon peleti yerleştiriyor. Çipleme falan değil. Hayvanın ensesinin altından bir sokuyor. Hayvan başlıyor hormon etkisiyle büyümeye. Şimdi bu eti yersen tabii sen de hormon yersin. Hormon yediğin et seni tabii ki bir şeyini değiştirir. Yani bakın gençlikte meme büyümeleri var. Jinekomasti düzeyinde bayağı erkek çocuklarının memeleri kız çocuğu gibi böyle büyük. Nasıl oluyor diyorsun? Abi hormonlu şey yediriyorsun. O hormonlu şey yedirdiğin et bu etse eğer bu kanserle tabii ki ilişkili olur. Ama o Amerika'da olur. Amerikan verisi. Senin ülkendeki hayvan böyle mi yetiştiriliyor? Allah şükür henüz öyle değil. Küçük başta falan bir şey yok. Ama Amerika'da küçük baş yok. Amerika'da koyun falan yok. Amerika'da oradan büyük başta çalışıyor. Çünkü en yüksek veriyi oradan alabiliyor. Verim demeyeyim artık ne bileyim verim demek de yanlış. 1,5 ton hayvan yaptı deyince ne demek istediğim anlaşılacak. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de biz hala küçükbaş ve normal yetiştirilenleri yiyoruz. Dolayısıyla o ilişki geçerli değil. Patates kızartması gibi yağlı yiyecekler kanser yapar mı? Patates kızartmasını kimse elimden alamaz. Hakkıyla pişirilmiş bir patates kızartması gibi yemek yoktur. Net söylüyorum. Bakın, evet yemeyen ruh kanseri olur, şey kanseri olur. Net söylüyorum ama şunu da söyleyeyim bir yandan tabii. Bizim patates kızartması eskiden evlerimizde yapılırdı. Ben de çocuğuma patates kızartması yaptım. Çok da güzel olur. Fakat bizim yaptığımız patates kızartmasıyla piyasadaki o fast foodçularda satılanlar arasında büyük farklılık var. Nasıl bir farklılık? Çünkü onların patates kızartmaları dondurulmuş olarak geliyor, hazır. Arkasından onlar atıyorlar bilmem ne. Onun hepsinin hesaplanmış bir şeysi var. Belli bir süre içinde de satması gerekiyor. Çünkü satmadığı takdirde pörsüyor. Öyle bir pörsüyor ki böyle yosun gibi bir şeye dönüşüyor. Bizim evdeki patates kızartması ise buzdolabında beklediği zaman yumuşar ama formunu yitirmez. Bu patates kızartması patatesin her hali o şekilde de yenir. Ben patates kızartmasına kesinlikle karşı değilim. Evinizde yaptığınız bir patates kızartması ya da iyi bir patates kızartması çok güzeldir. Kanser manser yaptığı konusundaki veriler de bana kalırsa iyice dayama, iyice şey yapma, iyice bir gıdayı karalayıp diğerlerini aklama çabasıdır. Başka bir şey göremiyorum. Allah'ın patates kızartması kadar aslına bakarsanız yani o sıra dışı bir şey yok. Çok güzel bir lezzeti vardır. Yağı da yanık manık değilse fazlasıyla tatminkardır. Ekmek arası bile yenebiliyor yani. Kanserin yiyeceğin ne olduğuyla değil, nasıl üretildiğiyle alakası var. Çünkü baktığınızda bu kanser aslında Amerikan buluşudur. Mükemmelen bulmuşlar. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ama patladığını anlamışlar. Patladığını anlayınca adamlar ve patlama 2. Dünya Savaşı sonrasında oluyor. Adamlar ellerinde kalan ne kadar? Bize yedirdikleri margarini falan saymıyorum. Bakın margarin falan da tartışmalıdır. Margarinin ne kadar kötü olduğu kısmı hakikaten tartışmalı. Biz de margarinle büyüdük çünkü.
Ama şunu söyleyeyim, eğer sizin elinizde patlayıcı varsa ve bu patlayıcıyı patlatacağınız bir savaşınız yoksa o zaman bunu en verimli çevireceğiniz şey gübredir. Çünkü amonyum nitratı gübreye de çevirebilirsiniz, patlayıcı da yapabilirsiniz. Aynı patlamayı kontrollü olarak bitkiler de yapar ve çok büyük. Ve bu büyümüş olan şeyin içerisindeki tarım ilacını falan da bol miktarda yedirirseniz toplumda tabii ki bir kanser hasatı yaparsınız. Bu hasatı biliyorlar. Bu hasatı her sene bize mesela kanser farkındalık haftası, işte meme kanseri farkındalık ayı, ay diyor. Bir ay boyunca meme kanseri farkındalığı. Çünkü Survivor'lar çok mutlu oluyorlar pembe kurdeleleriyle. Aslında olayın bir farkındalıkla falan bir alakası yok. Aslında bir hasat mevsimine geliyorsunuz. O senenin hasadı belli ki bunlar anlamışlar, araştırmışlar. En iyi Ekim'de hasat ediliyor. O yüzden Ekim diyor. Yoksa Mart'ta da kanser günü var. Dünya kanser günü var. Türkiye'de kanser haftası var. Bunların hepsi Mart'ta zaten, Şubat'ta zaten var. En az 3 tane kanser etkinliği var yıllık Türkiye'de. Erken teşhis hayat kurtarır mı? Hayır, hiç alakası yok. Şimdi çok mantıklı geliyor değil mi size? Erken teşhisin hayat kurtaracağı. Çünkü diyorsun küçükken onu aldım. Bunu bilimsel anlamda söyleyebilmek için 2 tane elinde araştırma kolu olması gerekiyor. Bir kolda erken teşhis, bu kolda da erken teşhis. Bu kolda tedavi, bu kol takip. Hiçbir şey yapmamak. Eğer bu ikisini birden götürebilirsen ve hakikaten bu ileri geçiyorsa, erken teşhis ve girişim hiç erken teşhis sonrası bir şey yapılmayanlara üstün çıkıyorsa o zaman dersin ki haklısın. Fakat bunu yapabilmek için etik kural gereği adamlar diyorlar ki kanser olduğunu bile bile seni takip edemeyiz. Ne oldu abi şimdi? Söylemi nasıl test ettik? Ben ne dedim başında? Biz içine doğulan evreni anlamaya çalışıyoruz. Hastalığı da anlamaya çalışıyoruz. Erken teşhisin teorik mantık olarak hayat kurtardığı düşüncesi bizim tahayyülümüz. Çünkü biz onun büyüyüp patlayacağını düşünüyoruz. Belki de bir şey olmuyor. Çünkü eski tetkik değil. Çektiğimiz makineler bundan 50 yıl önce çektiğimiz makinelerle aynı mı? Değil. Pikselleri farklı. Siz o görüntüyü büyüttüğünüz zaman benim suratımdaki delikleri bile görebilirsiniz. Bu kadar derinleşmiş olan bir tetkik sisteminde sizin artık tanımladığınız biyolojik evren farklılaşıyor. Siz artık insanın orasından burasından aldığınız sıra dışı görüntüleri ki bunları 20 yıl önce alma şansımız yoktu. Adamın mesela rektumuna bir coil koyup prostatında bir şey var mı diye bakıyorsun ve çok yüksek manyetik alan uyguladığında aslında normalde göremeyeceğin bir yağın odak buluyorsun. Ve diyorsun ki biz seni erken taradık, erken bulduk, erkenden de tedavi ettik, bak sayemizde yaşadın. Böyle bir şey yok ki. Bunun kanıtlanabilmesi için o tanımış olduklarının bir kısmına bir şey yapmadan bırakman gerekiyor. Adamın bir kere kulağına da kar suyu kaçırdığın zaman bu adam da öyle durmaz. O prostatı bir şekilde götürtmeye çalışıyor. Ne kadar ilerledik o yüzden bilimde derseniz biz tıpta çok fazla ilerlemedik. Biz teknolojide ilerledik. Aynı sistemler bizde de var şu an. Daha iyi görüntü, daha keskin görüntü, daha net görüntü ama Big Data oluşmasına rağmen ilaç endüstrisi de dahil bu Big Data'nın içinden çıkamadı. Dolayısıyla erken tanı hayat kurtarır lafı bir mottodan ibarettir, bir temennidir. Gerçekliği sınanmış bir, kanıtlanmış bilgi değildir. Çocuk kanser hastanız oldu mu? Bizim zamanımızda çocukluk çağı kanserleriyle bugünkü çocukluk çağı kanserleri değişti hocam. Çocukluk çağı kanserlerini artık biz erişkinlerde görüyoruz. Komik olan erişkin kanserini de çocukta görüyoruz. Abi böyle bir saçma bir şey olamaz ki. Yani demek ki alışılmışın dışına çıkılmış olan bir dünya düzeni oluşmuş. Bu dünya düzeni nereden oluşmuş derseniz etrafta her şey değişmiş abi. Dutluk mutluk kalmamış. Burası dutluk alanlar aslında. Yiyecekler değişmiş, o değişmiş, bu değişmiş. Bunları referans alarak o zaman varoluşa ilişkin bir kurguyu oluşturabiliyorsunuz kafanızda. Her türlü şeyle ölçüp de hala doğru referansa sahip olduğunuzu anladığınız anda bunu açıklarsınız. Yapmaya çalıştığım şey o. Çocuk hastalarda bunun bir parçası. Şu an en çok sebep olan etken ne oluyor genelde? Kansere. Evet. Şimdi kansere neden olan durumlar için aslında bize klasik öğretide zararlı alışkanlıklar dediler. Ondan sonra yakın zamanda genetik lafını etmeye başladılar. Bu aslında çok kullanışlı bir örtü. Zararlı alışkanlık dediğin zaman çünkü sigara, alkol, kilo fazlası, hareketsiz yaşam bunları sayıyor. Şimdi hareketsiz yaşam, abi hareketsiz yaşam ne yapacaksın? Hareket edecek yer kalmamış ki zaten.
Geçiniz. Başka? İşte kilo fazlası. Abi yiyorlar, durmadan yiyorlar işte. Yani bunu yiyenler bunlar kilo alacak doğal olarak. Ama kilo almak kanser nedeni midir onu bilmiyor. Çünkü bu kurguyu kuran Amerika Birleşik Devletleri. Birleşik Devletleri'nin çok çalışkandırlar. Bakın çok iyi veri tutarlar ama veri işlemede çok zayıftırlar. O yüzden korelasyona gider. Sürekli ilişkilendirmeye çalışıyor. Sigara ile alkolle bir yere kadar tutturdu ama Türkiye'deki olağanüstü kanser artışına bakınca sigara ve alkol alışkanlığında bir değişiklik var mı derseniz büyük bir değişiklik yok. Bilakis azaldı. Ama azalmasına rağmen kanser artmaya devam ediyor. Genetik de bir neden olamayacağına göre o zaman diyorsunuz ki yediğimiz içtiğimize bir bakalım. 2010'dan önce Yavuz Dizdar'ın bu formatı yoktu. Ben yine ilahiyat okurdum, yine tarih okurdum, yine Mısır piramitleri okurdum, yine kısmen biyoloji okurdum. Ama bu olay benim bakış açımı olduğu gibi değiştirdi. 10 küsur senede ben tıp olarak hiçbir şey bilmediğimize kesin kanaat getirdim. Bildiğin tek şey bilmediğindir olduğunda bir tane şeyi bilir hale geliyorsun. Bize öğretilmiş olan şeylerin hiçbir şey olduğunu anladım. Tıp şu an içi boş bir küre. Bunun içi doldurulabilir mi? Doldurulur. Doldurulursa ne olur? Olduğu gibi kökten her şey değişir. Tıbbi alanda da değişir, diğer alanlarda da değişir. Yani bir uyanış meydana gelir. Yapmaya çalıştığım da bu. Şeyleri siz ailelere bildiriyor muydunuz? Hani 3 aylık ömrün kaldı gibi ifadeleri siz ailelere Yok. Onu Allah bilir efendim. 3 aylık ömrün kaldı, 6 aylık ömrün kaldı. Genellemeler tamamen yanlıştır. Tıp pozitif bilim değildir. Yani tıp ölçülebilir pozitif bir bilim değildir. Bunu öğrencilere de anlatana kadar çatlıyorum ama öğrenciler sonunda kabul ediyorlar. Çünkü bize gelenlerin hepsi fen lisesinden olduğu için tıbbı da pozitif bir şey zannediyor. Pozitif dünyada bir tek bilim dalı vardır, o da fiziktir. O bile tartışılır. Yani bir şeyi bırakırsan aynı miktarda, aynı hızla düşer diye düşünürsün. Fizik dışında dünyada pozitif bilim yoktur. Kimyasal tepkimeleri basınç ve sıcaklığı değiştirerek değiştirirsin. Çıktısı da değişir, süreci de değişir. Tek bir tane fizik var gibi görünür elinde ama biyoloji kesinlikle pozitif değildir. Dilini anlamak o yüzden önemlidir. Çünkü dilini anlayabilirsen o zaman öngörülebilir hale geliyor. Ama hiçbir hastaya öyle 3 ay, 6 ay ömrü kaldı ailesine öyle bir şey söylenemez. Onu Allah bilir. Artı hasta hakikaten çok kötü durumdaysa da orada senin bir şey söylemene gerek yok. Elimizden geleni yapıyoruz diyeceksin. Ömür biçmek bizim haddimize düşmez. Sizi en çok duygulandıran hastanız hangisiydi? Valla hastalar beni aslına bakarsanız genelde artık duygulandırmıyorlar. Duygulandırma dediğiniz zaman çok transferans oluşmuş demektir. Bu demektir ki artık etkileniyorsunuz demektir. Doğrusu bazen olmadığını söyleyemem, oluyor. Ama duygulanmaktan kasıt eğer hani bu olmamalı değilse hepsi için aynı şeyi hissederim. Bu niye oldu? Yaşı ileri olanlardan daha az etkilenirim. Ama bazı insanlara karşı da ister istemez bir empati oluşuyor. Bu empatinin bir özel nedeni yok. Yani adamcağız kendi halinde yaşlı işte diyelim ki 85 yaşında bir bakıyor öyle baktığı zaman aman diyorsun adamın çektiğini anlayabiliyorum diyorsun. Yine o duygulanma hali ortaya çıkıyor. Ama hangi hastanız duygulandırdı diye bir kavram yok. Çünkü duygular aleminde olmayı çok fazla ileriye götürürsek meslekler yapılamaz hale geliyor. Sonuçta işin içinde çözmeye çalıştığınız bir duygu yükü var. Aslında bu duygu yükü derin hüzün diyeyim size. Normalde hayatın kendisinde de var. Yani sadece bizim meslekte değil. Ben onkoloji alanında bilmeyen kaldıysa eğer radyasyon onkolojisi alanında çalışıyorum. Aslında yaptığımız iş bizim layıkıyla teknikleşti. Ama bir yandan baktığınızda da hayatta da o derin hüzün var. Yani sokakta mendil satan çocuk. Geçtim. Ama sokakta gariban hiçbir şey de istemeyip böyle vitrine bakan tipler de var mesela. Onlar beni hüzünlendirir. Ben bunlardan bazen gözüm yaşaracak kadar hüzünleniyorum. Dolayısıyla hayatın kendisi aslında hüzünlüdür. Siz bundan bir süre sonra baş etmeyi öğrenmek zorundasınız. Aynı durumun yaşanmaması, sizin yaşamanız değil, başkalarının yaşamaması için gereken ne varsa o da elinizden geldiği kadar yapacaksınız. Bunu yaptığınız takdirde zaten duygusal yük, hüzün ortadan kalkar. Ama bu demek değildir ki tabii. Yani hiç gidemeyen mesela bir kadın vardı abi. Ben öğrenciydim, kadın yavrum diyordu. Buyurunuz efendim dedim. Hastaneden yeni çıktım yavrum işte bilet alacak param yok dedi. Tamam teyzeciğim verdik para. Abi aradan 15 yıl geçti. Kadın hala yavrum dedi. Ya dedim teyze sen de dedim 15 yıldır gidemiyorsun bir yere dedim. Yaptı böyle yaptı.
Onlar profesyonel. Onlar da hayatımızın rengi. Onlara da bir şey söylemiyorum. Ama bazen de düşününce gülüyorsunuz tabii. 15 yıldır kadın hala yol parasını arıyor. Öbürü de hala başka şeyin peşinde. Bunlar da hayatın rengi, yani böyle kabul edeceksiniz. Hayatımızda her şey o kadar ucuzlamış ve o kadar otomatikleşmiş ki bu sistem artık bir noktadan sonra insan istemez hale geliyor. Çünkü siz artık bir ineği bir tona çıkartabiliyorsunuz. Abi böyle şey nasıl oluyor deyince mesela adam diyor ki işte yaptık diyor. Bak yapmış mı, yapmış, evet. 1 ton, 1,5 ton falan, böyle rakamlardan bahsediyorsunuz. Bir de bunu çevre dostu falan diye savunuyor mesela. Normalde bir balık şu kadarken adam balığı bu boyuta getirebiliyor. O zaman diyorsun ki kardeşim bunu bir açıklasana. Açıklamayı bilmiyor ama yaptık diyor. O zaman diyorsun ki biz bir şey bilmiyoruz. Fakat bunun tabii ki riba derler buna. Ribanın sonuçta bir karşılığı odur. Yani bir şey aslında kaynağı olmadan çoğaltılıyorsa eğer bunun mutlaka bir yerden çıktısı olacaktır. İnsan çoğaltmanın bile aslında bir karşılığı vardır. Öyle buyurmuş. Mal ve çocuk artırma hevesi sizi çok oyaladı der. Bu ne demek? Mal artırma hevesine girmeyiniz. Çünkü ölümlü dünyadır. Yeterince kanaat ederek devam edecek. Çocuk artırma hevesine de girmeyiniz. Çünkü çocuk artırma sayı olarak artırmayla yapılacak bir şey değil. Burada önemli olan ona yeterli donanımı ve hayatta kalabilmesi için bilgileri, kendi hayatını kendi kazanması için de özgüveni aktarmak zorundasınız. Yani kimsenin mirası kimseye bugüne kadar bir şey getirmedi. Ben bir şey görmedim. Bizde doktorlarda bu çok sorunludur abi. Çünkü doktorlar bazen çok para kazanabiliyor. Bir noktadan sonra kazancın sonu yok. Yani yakın zamanda bir arkadaşımız için hesaplamaya çalıştık. Yani hepsi kendine geliyorsa zaten günlük kazancı 300 binin üstünde. Hepsi kendine geliyorsa. Hadi dedik sisteme dağıtsın falan ama 100 binin altına da inmez bu. 100 bin günlük kazançtan ayda 2 milyonun altına düşmez. Mümkünatı yok. Doğru mudur? Doğrudur. Hakkıyla mıdır? Hakkı. Yani bir şey demiyorsun. Ama ne oluyor sonuçta? Bir süre sonra tabii yabancılaşmaya başlıyor. Çünkü bu kadar bunu kazanmaya çalışırken aileye zaman ayıramıyorsun, kendine zaman ayıramıyorsun. İyi şeylere, hayırlı başka şeylere de zaman ayırman gerekiyor. Mesela sadece mesleğini yapıp para kazanmak değil. İcracıdan öteye geçip yeni bir şeyi söyleyebilecek kadar donanımı da kendinizden çıkartmanız gerekiyor ki meslek ileriye gitsin. O yüzden ribanın hiç kimseye bugüne kadar faydası olmadı. Çok kazanan doktorun da çocukları büyük sorunla karşılaşırlar. Çünkü baba belli bir yaşa geldikten sonra çocuğun dikkatini ister istemez onun mirasına çekiliyor. Giderse Allah gecinden versin, adam hakkın rahmetine kavuşursa bu sefer arkasında kalanlar da onu harcayamıyorlar. Bu arada tabii aile fertleri arasındaki ilişkiler çoktan bozulmuş oluyor. Yakın zaman örneklerini her zaman gazetelerden falan okuyabiliyorsunuz. Yani çocuklar ve aileler, büyükler arasındaki çelişki inanılmaz boyuta gelmiş. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü adam açığını biliyor. Aslında adam o vakti ayırması lazım. Fakat ayırmadığı vakti de son model telefon alarak kapatabileceğini zannediyor. Bu ayrı kavramlar. Yani bir araba alarak falan siz onun açığını kapatamazsınız. Kişisel emek açığı maddi olarak herhangi bir şeyi üstüne giydirip vesaire bundan kapatılmıyor. Eğer öyle olsaydı bugüne kadar zaten bizim yetim evlerimizde sorun olmazdı. Ama öyle değil. Bireysel ilgilenmeniz lazım. Onun o insani açlığını doyurmanız lazım. Onun ailenin reyi olduğu şeklindeki hissiyatını da yeterince tatmin etmeniz lazım. Bu ileriye yönelik olarak gençlerin işte ev kurma alışkanlıkları, evlenmeleri, barklanmaları konusunda da her zaman uyarımdır. Ben kendi öğrencilerimde de konuşmanın bir kısmı bilimdir, ilimdir, o ayrı. Onu artık kitaptan okursun diyorum, internetten bakarsın, videolar var seyredersin. Ama bize bu deneyim rahmetli Sami Zan tarafından aktarıldı. Bakın evladım derlerdi, anatomistler bütünü. Aman derlerdi geç kalmayın. Aynı şeyi ben de söylüyorum, geç kalmayın diyorum. Yani hırs yapıp bilmem ne de olayım, dur şunu da olayım, dur bunu da olayım. Ay sonunda zaman geçiyor. Belli bir zamandan sonra insan bakıyor, buna mecalim var mı diyor. Yani ben başkasının ağız kokusunu çeker miyim? Ben bayramda gider el öper miyim? Bunların hepsi bir şey. Çocuk sonuçta gece ağlayacak, uyumayacak. Bunun tantanası var. Sen şey değilsin ki sonuçta. Sana çocuk mürebbeyle gösterip böyle akşam yatmaya götürülmeyecek. İlgilenmen gerekiyor. Aman diyorum geç kalmayın. Her şey zamanında. Ama eksik olan kısmımız giderek bu. İmkanlar, para, insani eksiği kapatmıyor. Herkes Yavuz Dizdar olsaydı yaşanabilir bir dünya olurdu. Olmazdı. Ben kaçmaya çalışırdım. Çünkü adam susmaz bir türlü. Konuşur abi. Atarlanır üstelik.
Olmazdı. O olmaz. Bir yerde birden fazla görüşün olması tartışmayı oluşturur. Bu iyi bir şeydir. Ama birden fazla biliyorum diyen değildi ama hani herkes de aynı kafaya gelirse olmaz. O şekilde olmuyor. Çünkü aynı adam prototipinden yeni bir şey çıkaramazsın. Çeşitlilik olması lazım. En önemli buluşlar kültürel çeşitliliğin olduğu yerden çıkar. İstanbul o açıdan, Orta Doğu o açıdan, Doğu o açıdan çok iyidir. Çünkü kültürel çeşitlilik vardır. Sen hepsini monokültür haline getirip bir yere toplarsan, hepsi diyelim ki dünyanın en iyi üniversitesinden mezun olmuş, oradan bir şey çıkmaz. Farklı bakış açısı olmadan bir şey yapamazsın. O yüzden herkesin Yavuz Dizler olması değil, herkesin kendi olmasını istiyoruz. Just kendi. Sadece kendileri olsunlar. Kendiniz olduğunuz anda o zaman durum değişir. Şu an kendi olmuyor insanlar. Sürekli başka prototipler üstünden gidiyor. Kimisi bir sanatçıya öykünüyor, kimisi bilmem neye öykünüyor, kimisi kanka muhabbetinde başka şeye öykünüyor. Kendileri bir türlü olamadıkları için de bundan bir şey çıkmıyor. Hipokrat yemini ne demek? Onu da sorayım. Şimdi efendim Hipokrat yemini de aslında bir temenni. Hipokrat'ın 2 tane temel aslında öğretisi var. Yani o diyor ki işte sana yardım etmek istediğin şey olursa bundan geri çevirme falan filan. Bunlar aslında normal bir insanın yapması gereken. Yani komşunuz geldi size akşam bir şey için yardım istedi. Eğer imkanınız varsa gider yardım edersiniz. Eğer onun evinde bir eksik varsa onu yerine koyarsınız. İmkanınız dahilinde ne varsa bunu esirgemezsiniz. Ama Hipokrat'ın tıbba dair söylediği 2 tane önemli laf var. Bir tanesi önce zarar verme diyor. Bu şu anlama geliyor. Biz bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla ne yaparsan yap yeter ki önce zarar verme. Yani gaz mı aldırtmak istiyorsun? Adamda gaz mı çok var? Hani bilmem ne mi içsin diyorsun. O zaman da böyle bir yağın tetkik falan yok. Bunu yapıyorsan da bile diyor adam önce zarar verme. İkinci bir şey daha var. Hastalık yoktur, hasta vardır. İkinci aforizma da bu. 2 tane genel geçer kural dışında tıpta kural yok. Benim yapmaya çalıştığım genel geçer kural oluşturmak. Doktrin ortaya koymak. Ya da bir şekilde bununla ilgili bir felsefi yaklaşım, biyolojinin dilini okumaya çalışmak. Hipokrat'ın yemininin içerisinde dil, din, ırk ayrımı olmaksızın herkese yardım gereken tedavi edeceksin. Onları geri çevirmeyeceksin. İşte senin meslektaşının bir yakını geldiyse ondan para almayacaksın gibi detaylar da var. Şimdi baktığınız zaman doktorların yüzde kaçı bu yemine sadık derseniz ben size söyleyeyim %1'i geçmez. Çünkü yemin aslında unutulmuş. Yemini aslında biz mezuniyet töreninde bağıra bağıra söylüyoruz ama aslına vakıf olamamışız. Uygulama aşamasında ise hiçbir şey yapmamışız. O nedenle Hipokrat yemininin ne olduğu değil nasıl olması gerektiği, daha doğrusu uygulamaya ne kadar geçtiği bizim için önemli. Ama Hipokrat'ın 2 tane lafı geçerli. Önce zarar verme, hastalık yok hasta vardır. Bundan öteye geçerseniz o zaman Hipokrat'ın zaten yolundan gitmiş olacaksınız. Sadece Hipokrat'ın değil. Bunun Arabi'si var, Farabi'si var, İbn Sina'sı var. Biz hep Hipokrat olarak gidiyoruz ama aynı yeminlerin aslında baktığınızda Anadolu'da zanaatkarlar arasında da yapıldığını görüyorsunuz. Yani bir şekilde bir ustalık aşamasından geçen birisi varsa o da bilgilerini sonrasında gelenlere düzgün olarak aktaracağına, bir meslektaşı yardım istediği zaman karşılığını vereceğine, bir şekilde işte kimsenin hakkını yemeyeceğine dair bir takım beyanatlarda bulunuyor. Bu aslında genel kültürün bir parçası. Tıp versiyonu Hipokrat yemini oluyor. Diğerleri ise zanaatkarların kendilerine ait olan söylemleri oluyor. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Yani görünenden fazlasını, arkasını görmeniz. Eğer içiniz yeterince temiz bakar ve bir çıkar elde etmemek niyetiyle görmeye çalışırsanız bu mümkün. Öbür türlü aklınız bağlanır. Aklınızın bağlanmaması için niyetinizin iyi olması gerekiyor. Hayalhanemle ilginizde son şeyini sorayım. Abi vallahi bir yere geldim. Bildiğiniz gibi değil. Bunlar böyle abi anam içeride hayalhanem diye ben bir fakirhane falan tahmin ediyordum. Bir geldim bütün anahtarlar, kapılar, elektronik her şey. Orada burada geç garson gidiyor, öbürü geliyor, öbürü gidiyor, öbürü geliyor diye düşünmeyin tabii ki. Hayalhanem gerçekten çayla su ikram ettiler.
Teşekkür ediyoruz ama büyük bir nezaketle aç mısınız diye sordular. Sormaları yeterliydi. Yaptıkları işe saygılılar. Yaptıkları işi mükemmelen yapmaya çalışıyorlar. Konuşulmaya değer sorular da hazırlamışlar. O yüzden hayalhanem ile ilgili görüşüm fazlasıyla müspettir. Allah yollarından ayrı bırakmasın. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.